Eğer videolarınızda bu tarz yakınlaştırma, uzaklaştırma, zoom in, zoom out efektlerini görüyorsanız büyük ihtimalle bu programda yapıldığını söyleyebilirim. Ben de takip ettiğim yabancı YouTuber'lardan fark ettim, araştırıp programı buldum. Artık kendi editlerimde de bu programı kullanıyorum. Çünkü bizim işimiz ekran kaydı gerektiriyor ve izleyici için de o dinamik geçişlerde şart oluyor. Daha önce CapCut kullandım ama bir nokta sonrasında yetersiz kaldı. Final Cut Pro'ya geçtim. Kalite yükseldi ama hız ve pratiklik konusunda tatmin etmedi. Bu yüzden çözüm olarak Screen Studio'ya geçtim. Hem zamandan tasarruf sağladı hem de videoların görüntü kalitesi olarak bir üst seviyeye taşıdı. Ve edit konuları, zoom in zoom out konuları aşırı pratik oluyor. Merak edenler için ücretsiz demosunu deneyebilirsiniz. Linkini açıklamaya bıraktım. Merhaba arkadaşlar, ben Aray, yazılım mühendisiyim. Bu kanalda yapay zeka içeriklerini araştırıp sizlerle paylaşıyorum. Bugün de yapay zeka çözümlü bir video editör programına bakacağız. Haydi başlayalım. Şimdi ilk olarak programın arayüzüne bakalım. Buradaki Display, Window, Area ve Device kısmından kaydını almak istediğiniz alanı seçiyorsunuz. Örneğin Display'e tıkladığımda benim bütün ekranımı seçiyor gördüğünüz gibi. Windows'a tıkladığımda ise şu an ekranda bir pencere yok diyor. Bir pencere arıyor. Hemen bir pencere açalım. Evet, şimdi bir pencere açtım. Burada Windows'a tıkladığımda gördüğünüz gibi hemen buradaki pencereyi algılıyor. Pencereye tıkladığımızda sadece pencerenin ekran kaydını alıyor. Araya dediğimizde de istediğiniz alanı özgür bir şekilde seçebilirsiniz. Daha sonrasında buradan piksel ayarlarını da manuel olarak da yapabilirsiniz. Şöyle 250 diyelim. Start Recording'e bastığınızda kayda başlayacak. Device dedi, telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayıp onun da ekran kaydını buradan alabilirsiniz. Kamera kısmından kamera seçeneğimizi belirliyoruz buradan. Şu an benim iPhone'um bağlı. Gördüğünüz gibi iPhone'um çıkıyor. Mikrofonda da harici bir mikrofon bağladıysanız onu seçebilirsiniz. Veya herhangi bir farklı ses kayıt cihazı kullanıyorsanız onu da buradan seçebilirsiniz. Buradan da sistem sesleri dediği ekrandaki sesleri kaydetsin mi? Uygulamadan gelen sesleri veya tüm uygulamalardan gelen sesleri kaydetsin mi? Şu an hiçbir sesi kaydetmesin seçili. Burada da ileri düzey ayarlarımız var arkadaşlar. Merak edenler buraya da bakabilir. Örneğin en üstteki seçenek desktop ikonlarını, yani masa üstündeki ikonları kaydederken sakla diyor. Böyle bir seçenek de eklemişler. Şimdi örnek bir ekran kaydı alalım. Buradan Windows'a tıklıyorum. Google Chrome'u seçiyorum. Ve Start Recording'e basıyorum. Kaydımız başladı arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi buraya geliyorum. Örneğin YouTube yazıyorum. YouTube Premium. Gördüğünüz gibi tıkladım. Buraya tıkladığımda da seçeneklerim geldi. Mouse'umu burada gezdiriyorum. Şimdi bu kaydı bir durduralım. Durdurduk. Küçük bir şekilde burada gözüküyor. İsterseniz direkt buradan da Save to File deyip çıktı alabilirsiniz veya Edit'e basıp Edit moduna geçebilirsiniz. Şimdi Edit'e basalım. Şimdi kaydımız geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi şurada zoom yaptığı bölüm var. Burayı normal bir izleyelim. Evet, yakınlaşmış. Zoom yapmış. Seçtikten sonra sol üste gitmiş. Evet, bu şekilde. Ben bunun zoom aralığını buradan düzenleyebilirim. Daha kısa tutmasını isteyebilirim. Örneğin şurada bıraksın gibi. Şimdi daha erken zoom'dan çıkacak. Evet, zoom'dan çıktı gördüğünüz gibi. Bunun zoom'unun derecesini de buradan arttırabilirim. Şu an %200'de. Ben bunu %300 yapabilirim buradan. Gördüğünüz gibi bayağı bir yaklaştı. 3x zoom oldu şu an. Bunu burada aynı şekilde uzaklaştırabiliyorum, yakınlaştırabiliyorum. Biz bunu normal auto'da bırakalım. %200'e getirelim. Bırakalım. Bunu auto'da bırakırsanız kendisi otomatik tespit ediyor nerelerde zoom in zoom out yapması gerektiğini. Ama biz buradan bunu manuelde ayarlayabiliyoruz. Örneğin şu an ekranın diyelim ki sağ üstüne zoom yapsın. Bakın sağ üstüne gitti gördüğünüz gibi. Eğer ortasına getirirsem ortasını yapacak. Sağ taraftaki panelden de bu şekilde bunu ayarlayabiliyoruz. Şimdi zoom yaparken bir animasyon var arkadaşlar. Şöyle bir yakınlaşma efekti var. Bunu da düzenleyebiliyoruz. Instant Animation yaptığımızda gördüğünüz gibi hemen zoom yaptı. Tak diye bir geçiş yaptı. Gördüğünüz gibi. Hemen tak diye geçiyor. Bu animasyon otomatikte açık. İsterseniz buradan kapatabilirsiniz.
animasyonlu, daha güzel bir fluent, bir akışlı bir geçiş var. Disable zoom diyebilirsiniz. Direkt bütün zoomlar kapanıyor. Full ekran kaydı oluyor. Bu kadar. Buradaki remove'dan da bunu kaldırabiliyoruz. Şimdilik eski otomatik haline bırakalım. Şimdi buradan background ayarlarını düzenleyebiliyoruz. Biz pencerenin kaydını almıştık. Buradan wallpaper deyip macOS'taki otomatik wallpaper'lardan birini seçebiliyoruz buradan. Veya buradan rastgele de bizim için seçmesini sağlayabiliyoruz. Bu güzel bir özellik. Bunları diğer editörlerde manuel olarak ayarlamanız gerekiyor. Burada direkt seçimlerle otomatik değiştirebiliyorsunuz. Burada tabii daha farklı seçenekler de var. Buradan isteğinize göre buradan seçim yapabilirsiniz. Arka plana blur da ekleyebiliyoruz. Şu an mesela şunu seçelim. Benim arka planım normalde bu. Buradaki blur miktarını bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Padding özelliği var. Ekranın paddingini, yani pencerenin sağındaki, solundaki, yukarıdaki paddingi buradan ayarlayabiliyoruz. Sıfır yaptığımızda gördüğünüz gibi hiçbir şekilde arka plan olmuyor. Biz normalde bırakalım bunu. Rounded corner dedi de bakın dikkat edin. Chrome'un çerçeveleri etrafında bir yuvarlaksı alan yaratıyor. Yani yuvarlama işlemi yapıyor. Bunu da resette bırakalım. Ufak bir yuvarlama ekran kaydına biraz kalite katıyor arkadaşlar. Mesela biz bunu 20 yapalım. Inset de iç taraftan boşluk veriyor. Tarayıcının iç tarafına bakın, şurada içeriden boşluk yaratıyor. Bunu da resetleyelim. Şimdi shadow ayarı da yapabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pencerenin ve benim kameramın arka planında da bir shadow var. Şu şekilde arttırdığımda görebilirsiniz. Daha güzel bir görüntü oluyor. Arka plandan ayrışmış oluyor. Bunu da resette bırakalım. Advanced ileri düzey ayarlarda da shadow'un buradan uzaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi mouse'umuzun, cursor'ımızın ayarlarına geldik. Buradan cursor'ımızın size'ını seçebiliyoruz. Şurada gözüküyor arkadaşlar. Bunu resetleyelim. Mouse'umuzun tipini de bu şekilde değiştirebiliyoruz. Eğer touchpad veya iPhone'dan kayıt alıyorsanız şöyle tıklama efekti de oluşturabilirsiniz. Daha fazla seçenek de var. Burada mouse eğer hareket etmiyorsa sakla seçeneği var. Mouse'unuzun hareket etmediği bir anda mouse'unuzu saklaması için, ekranda göstermemesi için. Şuradaki seçenek mouse'unuzun alana göre değişmesini engelliyor. Mesela yazı yazarken bu şekilde cursor'a dönüşebiliyor. Bunun dönüşmesini engelleyebilirsiniz buradan. Direkt mouse'unuza saklayabilirsiniz. Tüm ayarlar direkt kapanıyor. Burada tabii click efektleri, click sound'ları da istediğiniz gibi bakabilirsiniz. Detaylı ayarlar var. Bir de kameranın pozisyonu. Bu önemli arkadaşlar. Bunu edit sırasında yerini değiştirmeniz gerekebiliyor. Çünkü örnek veriyorum, sağ alt tarafta bir şey göstermeniz gerektiğinde kameranızı sol üstte almanız gerekebilir. Buradan kameramızın size'ını da ayarlayabiliyoruz yine. Buradan kameramızın etrafındaki yuvarlama ayarını da ayarlayabiliyoruz. Bazı YouTuber'lar yuvarlak kullanıyor. Bazıları da benim gibi kare kullanabiliyor. Bu aşağıda seçenekleri var. Kameranızı mirror yapabiliyorsunuz. Yani yansıtmayı yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yansıtma özelliği de var. Kameranızı saklayabilirsiniz yine aynı şekilde. Buradan arka plana ses de ekleyebiliyorsunuz. Ufak tınılı müzikler mesela ben kullanıyorum. Çok düz konuşma olmasın diye. Buradan show shortcuts var. Klavyede tıkladığınız kısa yolları, örneğin Command C, Command V, Ctrl C, Ctrl V gibi yolları ekranda gösterebiliyorsunuz. Burada da animasyon kısmı var. Animasyon kısmının nasıl animate edeceğini bu şekilde yapabiliyorsunuz. Örneğin burada daha soft bir geçiş var. Burada daha hızlı bir geçiş var. Bunları ayarlayabiliyorsunuz. Mesela cursor'ın animasyonu gayet gördüğünüz gibi hızlandı. Gayet yumuşak bir geçiş, hızlı bir geçiş veya animasyon olmasın da diyebilirsiniz. Evet, şu animasyon yok. Ama smooth bir geçiş iyidir. Motion blur dediği bu mouse'un efektinin akıcılığı arkadaşlar. Yani kayarken ekranda şöyle bir ufak flu oluyor mouse'un etrafında. Bu onun ayarı. Eğer bunu kapatırsanız o blurluk olmayacaktır. Burada yine detaylı animasyon ayarları var merak edenler için. Şimdi biraz edit kısmına bakalım. Örneğin ben buradan klibi kesmek istediğimde buradan makası tıklayıp veya üzerindeki kısa yoldan Option'a tıklayıp buradan kesebiliyorum. Mouse'umla parçalayabiliyorum. Aynı şekilde buradan tıklayıp silebiliyorum zoom'umu da.
Buraya eğer siz kendiniz de zoom eklemek isterseniz direkt zoom'un olduğu satıra gelip artıya basıp buraya direkt zoom ekleyebilirsiniz. Zoom'un da nereye yapılmasını istiyorsanız buradan manuel deyip seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kendi eklediğim zoom, otomatik tespiti olmayan bir zoom. Bunu buraya kendim ekledim. Şimdi de export alma ayarlarına bakacağız. Sağ üstteki export butonuna tıklıyoruz. Buradan 1080p, 720p, 4K buradan çözünürlüğümüzü seçiyoruz. Mesela 4K seçtik. 1080p gördüğünüz gibi sağ altta da buradan export time'lar değişiyor. 4K yaptığımda 13 saniye, 1080p yaptığımda 6 saniye oluyor. Buradan da Studio, Social Media, Web veya Weblow seçeneği var. En kaliteli çıktığı için tabii ki Studio seçeneğini seçiyoruz arkadaşlar. Buradan zaten output size'ının değiştiğini de görebilirsiniz. FPS'in ayarını da buradan yapabiliyoruz. 30 FPS dedik örneğin. Export File dedik. Buradan da kaydımızı başlatıyoruz. Exportumuz da başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdilik bunu durduracağım. Şimdi bir de ücretlendirmesine bakalım. Gördüğünüz gibi aylık olarak seçerseniz 29 dolar. Buradaki yıllık ödeme planı, eğer yıllık ödemede tek seferde öderseniz aylık 9 dolara kadar düşüyor. Bir de Pay Once seçeneği var. Bir kere ödüyorsunuz. Bir yıl boyunca tüm güncellemelerden faydalanıyorsunuz. Bir yıl sonundaki diğer güncellemelerden faydalanamıyorsunuz. Yıllık planınızı güncellemeniz gerekiyor. Ama bir sefer alıp ömür boyu kullanabiliyorsunuz. 3 adet device'e kadar destekliyor arkadaşlar. 3 tane cihazda kullanabiliyorsunuz. Yıllık planda da 9 dolar olarak 9 çarpı 12'den 108 dolar yapıyor. Bunu da tercih edebilirsiniz. Ama ben aylık kullanacağım derseniz tabii ki fiyatlar da artıyor arkadaşlar. Benim kullanmış olduğum plan Pay Once planı. Bir kere satın aldım. Ömür boyu kullanacağım çünkü. Yaptığım işte YouTuber'lık sonuçta. Satın almak isterseniz açıklamadaki linkten satın alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, programı inceledik. Siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyorum.